Son günlerde Franz Ethan Mehtri'nin adı Galatasaray ile anılmaya başladı. Üstelik yalnızca Galatasaray değil, Wolfsburg, Hoffenheim ve Parma'nın da genç oyuncuyu takip ettiği konuşuluyor. İlk bakışta bu ilginin sebebini anlamak çok kolay değil. Çünkü karşımızda klasik bir merkez orta saha yok. Klasik bir on numara da yok. Kanat oyuncusu deseniz tam olarak o da değil. Hatta birkaç maçını izledikten sonra oyuncunun pozisyonunu tarif etmekte bile zorlanabilirsiniz. Fakat saha içindeki aksiyonlara biraz daha yakından baktığınızda Avrupa kulüplerinin neden ilgilendiğini anlamaya başlıyorsunuz. Çünkü bu oyuncunun değeri belli bir pozisyonda oynayabilmesinden değil, oyunun farklı anlarında farklı ihtiyaçlara cevap verebilmesinden geliyor. Bazen savunma arkasına koşan bir hücumcu gibi, bazen ikinci bir forvet gibi, bazen topu taşıyarak geçiş hücumlarını başlatan bir orta saha gibi. Peki Avrupa kulüplerinin radarına giren Mehdi tam olarak nasıl bir oyuncu? Galatasaray'ın ilgisini neden çekmiş olabilir? Okan Buruk onu neden istiyor olabilir? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Mehdi 2005 yılında İsviçre'nin Thun kentinde doğdu ve futbol eğitimini de yine FC Thun altyapısında aldı. Hem İsviçre hem Kamerun vatandaşı. Son yıllarda İsviçre futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline gelmesinin sebebi ise yalnızca yaşına rağmen düzenli süre alması değil. Saha içerisinde alışılmış kalıpların dışında bir profil çizmesi. Çünkü birçok genç oyuncuyu izlediğinizde hangi pozisyonda oynadığını birkaç dakika içinde anlayabilirsiniz. Burada ise durum biraz farklı. Maçın bir bölümünde orta saha gibi oyuna dahil oluyorken birkaç dakika sonra ceza sahasına koşu atan bir hücum oyuncusuna dönüşebiliyor. Top rakip yarı sahaya geçtiğinde ise ikinci bir forvet gibi hareket etmeye başlayabiliyor. Bu da onu tanımlamayı zorlaştırırken rakip savunmalar için de daha öngörülemez hale getiriyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen İsviçre U21 seviyesine kadar yükselmiş olması da bu potansiyelin önemli göstergelerinden biri. Galatasaray, Wolfsburg, Hoffenheim ve Parma gibi kulüplerin adının oyuncuyla anılması da tesadüf değil. Peki bu ilgiyi yaratan özellikler neler? Bence işe en dikkat çekici taraflarından biriyle başlamak gerekiyor. Çünkü hücum hattındaki oyuncularla kurduğu ilişki gerçekten dikkat çekici. Bazı hücum oyuncuları topu ayağına ister. Bazıları ise santraforun etrafında oynamayı daha iyi becerir. Burada ikinci gruba daha yakın bir profil görüyoruz. Özellikle Ermin Rastoder ile birlikte oynadığı pozisyonlarda bunu net şekilde fark etmek mümkün. Rastoder'in en güçlü özelliklerinden biri sırtı dönük top saklayabilmesi. Savunmacıyı arkasına alabiliyor, teması kabul edebiliyor ve takım arkadaşlarına hücuma katılmaları için zaman kazandırabiliyor. Bu tarz santraforların yanında oynamak ise ayrı bir beceri gerektirir. Çünkü doğru pası vermek kadar doğru anda destek verebilmek de önemli. Bu bölümde gördüğümüz pozisyonlarda da bunu sık sık görüyoruz. Top Rastadör'e geliyor, ardından destek koşusu geliyor. Sonrasında ise savunmanın dikkat etmesi gereken ikinci bir tehdit ortaya çıkıyor. Bence bu ikiliyi tehlikeli yapan şey tam olarak bu. Çünkü hücum yükü tek bir oyuncunun üzerine kalmıyor. Birisi topu saklıyor, diğeri boşalan alanları değerlendirmeye çalışıyor. Ve bu sayede savunma çizgisinin dengesi bozulabiliyor. Aslında bu görüntüler Galatasaray taraftarının da tanıdık bulabileceği türden aksiyonlar. Çünkü Victor Osimhen de sırtı dönük oynayabilen, savunmayı üzerine çekebilen ve takım arkadaşlarına alan açabilen bir santrafor. Elbette burada iki oyuncuyu aynı seviyede değerlendirmiyoruz. Ancak oyun tarzı açısından baktığımızda benzer bağlantılar kurmak mümkün. Bu yüzden transfer iddiaları doğruysa hücum hattındaki oyuncularla kurabileceği ilişki teknik ekibin dikkatini çeken detaylardan biri olabilir. Çünkü bu tarz profiller yalnızca kendi aksiyonlarıyla değil, çevresindeki oyuncuları daha etkili hale getirebilmeleriyle de değer kazanıyor. Mehtri'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de geçiş hücumlarındaki etkisi. Çünkü top kazanıldığı anda oyunun temposunu değiştirebilen oyunculardan biri. Bu bölümde gördüğümüz pozisyonların büyük kısmında da benzer bir detay dikkat çekiyor. Topu alan oyuncudan çok savunma hattının arkasında oluşan boşluğu ilk fark eden isimlerden biri oluyor. Üstelik bunu yaparken yalnızca hızına güvenmiyor. Koşuların zamanlaması da oldukça başarılı. Bu yüzden savunma çizgisiyle sürekli yarışmasına rağmen çok fazla ofsayte düşen bir oyuncu görüntüsü vermiyor. Hatta sezon geneline baktığımızda maç başına yalnızca 0.06 offside istatistiği görüyoruz. Bu kadar sık savunma arkasına hareketlenen bir oyuncu için oldukça dikkat çekici bir veri. Çünkü burada önemli olan yalnızca koşuyu atmak değil, doğru anda atmak. Bir saniye erken hareket ettiğinizde offside, bir saniye geç kaldığınızda ise avantaj kayboluyor. Bu yüzden iyi geçiş oyuncularını ayıran şey çoğu zaman hızdan çok zamanlama oluyor. Burada da bunun örneklerini sık sık görüyoruz. Bir başka dikkat çekici detaysa ilk adımlar. Savunmanın dengesinin bozulduğu anları oldukça iyi değerlendiriyor. Rakip stoperler geri koşmaya başladığında uzun adımlarıyla mesafeyi hızlı kapatabiliyor. Bu da özellikle geniş alan bulduğu maçlarda ekstra tehlikeli hale gelmesini sağlıyor. Bence Galatasaray bağlantısını konuşurken dikkat çeken detaylardan biri de bu. Çünkü son yıllarda Okan Buruk'un takımlarında geçiş hücumlarının ne kadar önemli olduğunu gördük. Top kazanıldıktan sonra dikine oynayabilen, savunma arkasını tehdit edebilen ve hücumun temposunu yükseltebilen oyuncular her zaman değerli oldu. Elbette burada kusursuz bir savunma arkası koşucusundan bahsetmiyoruz. Elijah Just gibi milimetrik zamanlamalarla sürekli savunma arkasına sızan bir profil değil.
Fakat atletizmi, hızlanması ve doğru anları okuyabilmesi sayesinde rakip savunmaların sürekli dikkat etmek zorunda kaldığı bir tehdit oluyor. Ve bence bu bölümde de oyuncunun neden farklı bir profil olduğunu görmeye, anlamaya başlıyoruz. Oyununa baktığımızda ilk öne çıkan özellik pas kalitesi değil. Bu yüzden onu Thomas Jorgensen tarzı bir oyun kurucu gibi değerlendirmek doğru olmaz. Oyunun merkezine yerleşip sürekli tempo belirleyen ya da her hücumu yöneten bir profil görmüyoruz. Fakat bu durum pas konusunda etkisiz olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü hücumun son bölümüne yaklaştığında oldukça değerli çözümler üretebiliyor. Bu bölümde gördüğümüz pozisyonlarda da bunu fark etmek mümkün. Özellikle savunma çizgisinin hareketlendiği anlarda koşu yoluna gönderdiği paslar dikkat çekiyor. Bunlar zor görünen ya da yüksek riskli paslar değil ama doğru zamanda geliyorlar ve çoğu zaman hücumun devam etmesini sağlıyorlar. Bence burada önemli olan detay da bu. Çünkü her yaratıcı oyuncunun onlarca farklı pas denemesine ihtiyacı yok. Bazen doğru tercihi yapmak daha değerlidir. Ceza sahasına gönderdiği toplarda da benzer bir yaklaşım görüyoruz. Gösterişli ortalar ya da sıra dışı paslar yerine savunma ile kaleci arasındaki tehlikeli bölgeyi hedefliyor. Bu da takım arkadaşlarının pozisyona girmesini kolaylaştırıyor. İstatistikler de aslında bunu destekliyor. Sezon boyunca 7 büyük şans yaratmış olması dikkat çekici. Özellikle paslarıyla ön plana çıkan bir oyuncu olmadığını düşündüğümüzde bu sayı daha da değer kazanıyor. Bu yüzden ben burada bir oyun kurucudan çok hücumun akışına katkı veren bir oyuncu görüyorum. Top ayağına her geldiğinde oyunu değiştiren biri değil ama doğru bölgelerde doğru kararları verebilen biri. Ve bence bu da hücum hattında oynayan oyuncular için oldukça değerli bir özellik. Mehtri'nin dribbling oyununa baktığımda ilk dikkatimi çeken şey teknik kapasitesinden çok atletik özellikleri. Çünkü burada Thorvaldsen tarzı bir dar alan uzmanı görmüyoruz. Topu ayağına yapıştırarak rakip eksilten bir oyuncu değil. Başarılı top sürme istatistiklerine baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Maç başına 1.4 başarılı dribbling yapıyor ve başarı oranı %54. Karşılaştırmak gerekirse bu sayı Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için 1.6, Leroy Sané için 2.4 seviyelerinde. Yani rakamlar da bize elit bir driblingçiyle karşı karşıya olmadığımızı söylüyor. Fakat ilginç olan nokta burada başlıyor. Çünkü buna rağmen rakip eksiltebiliyor. Bunun sebebi ise teknik hareketlerden çok az önce belirttiğim gibi atletizmi. Uzun adımlarıyla kısa sürede mesafe kat edebiliyor. Özellikle geniş alan bulduğu anlarda rakiplerin müdahale mesafesinden çıkabiliyor. Bu yüzden top sürüş stili bana zaman zaman Victor Osimhen'i hatırlatıyor. Elbette aynı seviyede oyuncular değiller. Ancak topu taşıma biçimleri arasında bazı benzerlikler görmek mümkün. İkisi de rakip geçmek için öncelikle teknik gösterileri değil fiziksel avantajlarına güveniyor. Bu bölümdeki pozisyonlarda da sık sık görüyoruz bunu. Bazı oyuncular rakibini bir çalımla geçer. Burada ise çoğu zaman rakibi geride bırakan şey hızlanma ve atletizm oluyor. Bunun yanında top saklama becerisi de dikkat çekici. Özellikle ceza sahası çevresinde ve kenar koridorlarda top kaybetmemek için vücudunu oldukça iyi kullanabiliyor. Bu yüzden ben onu elit bir dribbling uzmanı olarak tanımlamam. Ama topu ileri taşıma, rakip baskısından çıkma ve hücumu sürdürme konusunda oldukça faydalı bir profil olarak görüyorum. Hücum oyununa baktığımızda ilk dikkat çeken şeylerden biri kaleyi düşünmekten çekinmemesi. Çünkü birçok orta saha oyuncusu ceza sahasına yaklaşsa bile son vuruş sorumluluğunu takım arkadaşlarına bırakabiliyor. Burada ise farklı bir profil görüyoruz. Fırsat bulduğu anda kaleyi yoklamaya çalışan bir oyuncu. Bu yüzden rakip savunmalar için yalnızca pas tehdidi oluşturmuyor. Aynı zamanda doğrudan gol tehdidi de yaratıyor. Özellikle ceza sahası çevresinde topu önüne aldığı anlarda şut hazırlığını oldukça hızlı yapabiliyor. Şutlarının bir diğer dikkat çeken tarafı ise sertliği. Vuruşlarında ciddi bir güç üretebiliyor. Bu yüzden kaleciler için rahat kurtarılabilecek şutlar olmaktan çıkıyorlar. Ancak burada önemli bir detay var, şut tehdidi ile bitiricilik aynı şey değil. Bence bu oyuncunun şu anki seviyesinde en büyük gelişim alanlarından biri de burada ortaya çıkıyor. Çünkü kaleyi tehdit etmeyi başarıyor fakat bunu istikrarlı bir şekilde gole çevirebildiğini söylemek henüz zor. Özellikle ceza sahası dışından çektiği şutlarda bunu görebiliyoruz. Sezon boyunca ceza sahası dışından 15 şut çekmiş olmasına rağmen yalnızca bir gol bulabilmiş durumda. Bu da bize uzaktan şut tehdidinin var olduğunu ancak karar kalitesi ve bitiriş istikrarının hala gelişime açık olduğunu gösteriyor. Zaten bu bölümdeki pozisyonlarda da bunu görebiliyoruz. Direkten dönen toplar var, kalecinin çıkardığı şutlar var. İyi hazırlanmış olmasına rağmen sonuçlanmayan ataklar var. Yani sorun fırsat yaratamaması değil, o fırsatları ne kadar verimli kullandığı. Bence bu ayrım önemli çünkü ceza sahasına girebilen oyuncular her zaman değerli. Öğrenilmesi daha zor olan şey pozisyona girebilmek. Burada ise oyuncunun o içgüdüye sahip olduğunu görebiliyoruz. Nitekim sezon boyunca ceza sahası içerisinden 45 şut çekmiş olması da bunu destekliyor. Fakat bu şutlardan yalnızca 7 gol çıkmış. Bu kötü bir performans değil. Ama daha üst seviyelere çıkmak isteyen bir oyuncunun gelişim alanı olduğu da açık. Hava toplarında da benzer bir tablo görüyoruz. 1.86 boyunda olmasına ve oldukça iyi sıçramasına rağmen kafa vuruşlarında henüz tam istikrar sağlayabilmiş değil. Bazı pozisyonlarda rakiplerinden çok daha yükseğe çıkabiliyor. Bazılarında ise bitiriş kalitesi istediği seviyeye ulaşmıyor. Bu yüzden ben burada doğal bir golcüden çok gol tehdidi yüksek bir hücum oyuncusu görüyorum. Aradaki fark önemli çünkü tehdit seviyesi şimdiden dikkat çekici. Bitiricilik kalitesi ise yaşıyla birlikte gelişmeye devam edebilir. Savunma tarafını değerlendirirken ilk olarak bir ayrım yapmak gerekiyor.
Top rakipteyken sürekli kendi ceza sahasına kadar gelip savunmayı organize eden ya da takımın savunma yükünü taşıyan bir oyuncu değil. Bu yüzden oyunun defansif tarafı onun en güçlü yönlerinden biri olarak değerlendirilmemeli. Fakat pres tarafında tablo biraz değişiyor. Özellikle rakip savunmanın oyun kurmaya çalıştığı anlarda oldukça agresif davranabiliyor. Bu bölümdeki pozisyonlarda da bunu net bir şekilde görüyoruz. Baskı yapıyor, rakibi hata yapmaya zorluyor. Ve bazı anlarda topu doğrudan tehlikeli bölgelerde kazanabiliyor. Modern futbolda bunun değeri her geçen yıl biraz daha artıyor. Çünkü artık çoğu takım topu geriden pasla çıkarmaya çalışıyor. Bu da önde baskı yapan oyunculara daha fazla fırsat yaratıyor. Burada da yalnızca rakibi kovalamaya çalışan bir oyuncu görmüyoruz. Ne zaman baskıya çıkması gerektiğini çoğu zaman doğru okuyabiliyor. Bunun sonucunda da bazı top kazanımları doğrudan gol pozisyonlarına dönüşebiliyor. Eğer Galatasaray ilgisi doğruysa teknik ekibin dikkatini çeken özelliklerden biri de bu olabilir. Çünkü Okan Buruk'un sisteminde önde baskı yalnızca savunma aksiyonu olarak kullanılmıyor. Aynı zamanda hücum başlangıç noktalarından biri olarak görülüyor. Bu yüzden geçiş oyununa katkı verebilen, rakibi baskıyla hataya zorlayabilen ve topu kazandığında hızlı şekilde hücuma dönüşebilen oyuncular her zaman değerli oluyor. Elbette burada kusursuz bir savunmacıdan bahsetmediğimizi unutmamak gerekir. İkili mücadele verileri de bunu gösteriyor. Maç başına 3.5 kazanılan ikili mücadele, %44 başarı oranı ve hava toplarında %30 kazanma oranı görüyoruz. Bu rakamlar savunma yönünün gelişime açık olduğunu gösteriyor. Ancak oyuncunun rolünü düşündüğümüzde zaten asıl beklenti burada değil. Bence önemli olan şey topsuz oyunda da tamamen kaybolmaması. Pres enerjisiyle sahipsiz toplara verdiği reaksiyonla ve önde yaptığı baskıyla takımına katkı verebilmesi. Bu da hücum ağırlıklı bir oyuncu için oldukça değerli bir özellik. Video başında Mehdi'nin tam olarak hangi pozisyonda oynadığını tarif etmenin zor olduğundan bahsetmiştim. Video sonunda da aslında aynı noktaya geliyoruz. Çünkü burada klasik bir 8 numara ya da 10 numara görmüyoruz. Kanat oyuncusu ya da ikinci forvet dediğimizde de hikayenin tamamını anlatamıyoruz. Onu ilginç yapan şey tam olarak bu. Geçiş oyununa katkı verebiliyor, santraforlarla uyumlu oynayabiliyor, ceza sahasına koşular atabiliyor. Topu taşıyabiliyor ve önde baskıya enerji katabiliyor. Elbette gelişmesi gereken yönleri de var. Bitiriciliğinde daha istikrarlı hale gelmesi gerekiyor. Pas kalitesini bir üst seviyeye taşıması gerekiyor. Savunma taraflara daha fazla katkı vermesi gerekiyor. Ancak henüz 20 yaşında olduğunu düşündüğümüzde bu gelişim alanları oldukça doğal görünüyor. Buna rağmen İsviçre'nin en üst ligine yükseldiği sene Thun'un şampiyonluk sezonunda 35 maçta 8 gol 3 asistlik katkı vermesi de oldukça değerli. Özellikle bir forvet olmamasına rağmen bu skor katkısına ulaşabilmesi dikkat çekici. Transfer iddiaları doğruysa ben onu ilk günden Galatasaray'ın değişmez ilk 11 oyuncularından biri olarak görmüyorum. Ancak rotasyonda önemli bir rol üstlenebilecek bir profil olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman Osimhen'in arkasında ikinci bir forvet gibi, zaman zaman kanat forvet gibi, zaman zaman ise hücum hattına enerji katacak bir joker oyuncu gibi kullanılabilir. Belki de Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken şey tam olarak bu. Çünkü bazı oyuncular belirli bir pozisyona uyar. Bazıları ise farklı rollerin içine yerleştirilebilir. İsviçre Ligi normalde benim takip ettiğim bir lig değildi. Göztepe'nin kış transferinde Antunes'i transfer etmesiyle birlikte onun geçmiş maçlarını izlerken fark ettiğim bir takım Thun. Ve gerçekten çok fazla beğendiğim oyuncusu var. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Thun oyuncularından daha fazla video geliyor olacak. Vakit ayırıp buraya kadar izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanala abone değilseniz abone olabilir, videoyu veya oyuncuyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.